Zarar ettiğini sandığın kârın olabilir. Zarar kesmekten korkma. Dönecek diye beklediğin pozisyon seni duvara vurur. Bir an dur ve gözlerini kapat. Elinde bir zarar tutuyorsun. -%10, -15, -20. Biraz daha bekleyeyim, döner diyorsun. Kalbin hızlanıyor, ekran kırmızı ama sen hala umutlu. Ben de aynen böyle yaptım. Bir hisse -25 düşmüştü, dönecek dedim. -60'a kadar bekledim ve sonunda duvara çarptım. O an cebimde kocaman bir delik, kalbimde ise pişmanlık vardı. Zarar ettiğimi sandığım şey aslında kârım olabilirdi. Çünkü erken kesmiş olsaydım o parayı başka bir fırsatta katlamıştım. Senin 14 maddelik borsacıya öğütler listenin 5. maddesi tam da bunu söylüyor. Zarar kesmekten korkma. Çünkü en büyük zarar, zararı kabullenmemekten doğar. Ego biraz daha bekle der ama gerçek çık der. Hazır mısın? Kendi hatalarından çıkardığım derslerle bu tuzağı nasıl aşacağını adım adım göstereceğim. Haydi bu duvarı beraber yıkalım. Neden bu bir hata? Borsada zarar kesmekten korkmak, pozisyonun zarardayken çıkmamak, dönecek umuduyla beklemektir. Kendi hikayemle başlayayım. Bir teknoloji hissesi almıştım, -15 düştü. Dönecek bu, geçici dedim. -30'a geldi. Ben hala bekledim. -60'a düştüğünde sattım. Ama o para artık yoktu. Bu psikolojik bir tuzak. Kayba tahammülsüzlük. İnsan kaybettiğini görmek istemez. Ego devreye girer. Ben haklıyım. Piyasa yanılıyor. Ama piyasa her zaman haklıdır. İkinci hatam bir kripto parayla oldu. -%20 zarardaydım. Biraz daha bekleyeyim dedim. Sonuç -%80 kayıp. O an anladım. Zarar kesmek aslında kârı korumaktır. Çünkü o parayı başka bir pozisyonda kullanabilirdim. Zarar kesmekten korkmak küçük bir yarayı kangrene çevirmektir. Ego dönecek der ama gerçek çık, başka fırsat var der. Zararın gerçeği. Neden kesmelisin? Borsada en büyük zarar, zararı kabullenmemekten doğar. Bir pozisyon -%10 zarardaysa o para artık senin değildir. Piyasanın elindedir. Ama sen dönecek diye beklersen o para sıfırlanabilir. Ben teknoloji hissesinde -%60'a kadar bekledim. O para başka bir hissede %100 kar getirebilirdi. Zarar kesmek aslında karı serbest bırakmaktır. Zarar kesmekten korkmamak fırsat maliyetini arttırır. O parayı zararda tutarsan başka bir yükselen trende giremezsin. Kendi deneyimlerimde zarar kesmeyi öğrenene kadar 3 pozisyon batırdım. Ama bir gün -%8 zararda çıktım. O parayla başka bir hissede %40 kar ettim. İşte o zaman anladım. Zarar ettiğimi sandığım şey aslında karım olabilirdi. Gerçek hayat örneklerim. Teknoloji hissesi faciası -%15 zarardayken dönecek dedim. -%60'a kadar bekledim. Çok önceleri 20.000 TL kaybettim. Erken kessem o para başka bir fırsatta kar olurdu. Kripto yanılgısı -%20 zarardayken bekledim. -%80'e düştü. 15.000 TL gitti. Ama bir keresinde -%10 zararda çıktım. O parayla başka bir coin'de %50 kar ettim. Kendi kurtuluşum, artık ilk destek kırıldı mı zarardan çıkıyorum. Küçük kayıplar büyük karlara dönüşüyor. Bir hissede -%7 zararla çıktım. O parayla başka bir hissede %30 kar ettim. Senin hikayen, benim hatalarımı paylaştım. Sen de dönecek diye bekleyip duvara çarptın mı? Yorumlara yaz, beraber öğrenelim. Zarar nasıl kesilir? Pratik ipuçlarım. Zarar kesmekten korkma. Şu adımları izle. Uyguladığında karın artacak, stresin azalacak. Stop loss kurulu belirle. Her pozisyona girerken ilk destek ya da %8, %10 zararda otomatik çıkışı ayarla. Ben teknoloji hissesinde bunu yapsaydım kaybım %15'te kalırdı. Sana kazandırır. Duygusal kararları engeller. Kayba tahammülsüzlüğü yen. Bu para zaten gitti de %10 zarardaysan o para senin değil. Ben bunu anladığımda özgürleştim. Sana kazandırır. Karı serbest bırakır. Fırsat maliyetini hatırla. O parayı başka bir trende yatırabilirsin. Kriptoda %20 zararda bekledim ama erken çıksaydım diğer coin'de %50 kar ederdim. Sana kazandırır. Yeni fırsatları yakalarsın. Şunu hayal et. Ekranda bir grafik var. Hisse %10 düşüyor ve sen çıkıyorsun. O para başka bir grafikte yükseliyor. Videoda sana göstereceğim. Sana kazandırır. Kararlarını netleştirir. Egoyu sustur. Dönecek deme. Veriye bak. Ben ego yüzünden kaybettim. Sen yapma. Sana kazandırır. Mantıklı hareket edersin. Küçük kayıpları kutla. %8 zararla çıkmak zaferdir. Ben bunu kutluyorum artık. Sana kazandırır. Psikolojini güçlendirir.
Zarar kesmenin derin anlamı. Zarar kesmek, kârı korumaktır. Ego haklı çıkayım der ama piyasa çık der. Ben teknoloji hissesinde ego yüzünden %60 kaybettim. Ama bir gün %7 zarardan çıktım. O para başka bir hissede %40 kar getirdi. İşte o an anladım. Zarar ettiğimi sandığım şey aslında kârım olabilirdi. Zarar kesmek disiplin işidir. Herkes zarar eder ama kazananlar zararı keser. Ben kriptoda %80 kaybettim çünkü dönecek dedim. Ama şimdi ilk destekte çıkıyorum ve kârım artıyor. Sen de bu disiplini kazanırsan duvarı değil zirveyi görürsün. Zarar kesmenin psikolojisi. Ego en büyük düşmandır. Ben haklıyım der ama piyasa haklıdır. Ben bir keresinde %15 zarardayken biraz daha dedim, %50'ye düştü. Ama bir başka pozisyonda %10'da çıktım. O para başka bir hissede %100 kar getirdi. Zarar kesmek kârı serbest bırakmaktır. Küçük kayıplar büyük zaferlerin temelidir. Sonuç: zararı kes, kârı serbest bırak. Zarar ettiğimi sandığım şey kârım olabilir. Çünkü erken kesmek parayı yeni fırsatlara taşır. Ego dönecek der ama gerçek çık der. Teknoloji hissesinde %60, kriptoda %80 kaybettim. Ama sen bu hatalardan kurtul. Bu serinin 5. adımı bu. 14 maddeden biri. Bir sonraki videoda stop kullan kuralını keşfedeceğiz. Otomatik çıkışta nasıl korunacağını göstereceğim. Videoyu beğendiysen like at. Kanalıma abone ol. Yorumda zarar kesme hikayeni paylaş. Beraber kazanalım. Görüşürüz.